Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için İsveç keki tarifi hazırladım. Dışının çıtır panko kaplaması, içinin yumuşacık kıvamıyla, çikolata ve tereyağının enfes kokusuyla bir kekten çok fazlası olan bu tarifimi tüm incelikleriyle anlatıyorum. Tarifimizde öncelikle kelepçeli kek kalıbımızı tereyağı ile yağlıyoruz. Ardından 3 avuç kadar pankoyu tavada kavuruyoruz. Kavrulan pankolardan 3 yemek kaşığı kadar pankoyu üzeri için ayırıyoruz. Yağlamış olduğumuz kek kalıbının içerisini panko ile kaplıyoruz. Uygun bir sos tavasına 200 gram tereyağını alıyoruz ve eritiyoruz. Tereyağı sıcakken uygun bir çırpma kabının içerisine alıyoruz. ...200 gram bitter çikolatayı tereyağının içerisine ilave edip çırparak eritiyoruz. Bir su bardağı artı çeyrek su bardağı toz şekerini ilave ederek çırpıyoruz. Şekeri ilave ettiğimizde haliyle tereyağının ısısı azalıyor. Şekeri eritmek için 4 adet yumurtayı tek tek ilave ederek çırpıyoruz. Böylelikle şekerin erimesini de kolaylaştırıyoruz. Yarım su bardağı unu eleyerek karışıma ilave ediyoruz ve tekrar çırpıcı ile karıştırıyoruz.
Karışımı panko ile kapladığımız kek kalıbımıza boşaltıyoruz. İsveç kekinin üzerine deniz tuzu serpiyoruz. Deniz tuzu İsveç kekinin lezzetini daha da artıracak ve lezzetini ortaya çıkaracaktır. Üzeri için ayırdığımız panko ile kekin kenar kısımlarını süslüyoruz. ...180 derecede önceden ısıtılmış fırında alt üst ayarda 20-25 dakika pişiriyoruz. Fırından çıkan keki 30 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlenen kekimizi dilimleyerek servis yapıyoruz. Dışının çıtır panko kaplaması, içinin yumuşacık çikolatalı ve tereyağlı keki ile İsveç keki Kladdkaka hazır. Bu muhteşem lezzeti sizler de kolaylıkla evinizde hazırlayarak sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Çayın, kahvenin yanına çok yakışacağını düşündüğüm bu kek gerçekten enfes oldu. Sizler de tarifimi deneyerek yorumlar kısmında benimle fikirlerinizi paylaşırsanız çok mutlu olurum. Tarifimi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Her hafta birbirinden güzel tariflerle bu kanalda sizlerleyim. Yeni bir tarifte daha görüşmek üzere, hoşça kalın. Hepinize sevgiler.